Selam, Astro Funda YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu hafta 28 Şubat'ta gökyüzünde inanılmaz güzel bir balık burcunda yeni ay deneyimleyeceğiz. Şimdi bu yeni aya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Ayrıca çan ya da zil ikonu var. Buraya basarsanız yaptığım canlı yayınlar, Reels'lar ya da bu video gösterileri zamanında önünüze düşer. İlk siz izlersiniz. Ayrıca yaptığınız yorumlara en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Lütfen ve lütfen neyi görmek istersiniz ya da siz bu konuları nasıl deneyimlediniz açıklarsanız birlikte bilgi paylaşımı yapmış oluruz. Ayrıca bir şey daha ifade etmek istiyorum. Özellikle benim şuyum var böyle demeyin. Dersinizde fazla cevap veremiyorum. Çünkü sizin haritanız size özel, biricik. Size olan etkisini haritanın tamamına bakmadan söylemek çok yanlış olur. Ben burada genel bilgileri dilim döndüğünce size aktarmaya çalışıyorum. Lütfen ve lütfen genel yorumu dinledikten sonra burç yorumlarında yükselenize göre dinleyiniz. Eğer yükselenizi bilmiyorsanız güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Ve genel yorumları dinledikten sonra kendi yükselenizi dinlemeniz daha faydalı olur. Çünkü ben genel konuşurken bazı burçlarla ilgili de bilgiler veriyorum. Siz burcunuzu dinlediğiniz zaman eksik kalmış olabilir bir şeyler diyebilirim. Şimdi gelin bu manevi açıdan inanılmaz güzel, kıymetli gökyüzü olayını yani balık burcunda yeni ay için biraz giriş yapalım. Ne anlatıyor balık teması? Şimdi balık bize aslında çok şey anlatıyor. Belirsizlik içerisinde inanılmaz fazla bilginin verildiği bir burç. 11 burcun ruhunu taşıyor. 11 burcun düşüncelerini taşıyor. Yani aslında bir bilinmezliği de taşıyor. Her şeyi bilmenin erdemliliğini de taşıyor. Bakın fedakar olmak, kalıcı olmak. Bütün burçları iyi bildiği için bir nevi bir çorba aslında. Tüm kolektifin fikirleri, düşünceleri, arka planda dönen işlerin olduğu bir burç kendisi. Çok iyi bir çözücü, sizi çözer, ruhunuza dokunduğu için bir anda böyle eriyip bitebilirsiniz. Gizlilik var, gizem var, şifa da var. Tıp desen zaten var, inzivaya çekilme var. Bir şeylerin istişare ediyorlar ya, rüyalar var. Aynı zamanda görünmemezliği görme var. Sosyal adalet söz konusu. Fedakar var. Fedakarlık var. İzninizle gözlüğümü takıyorum. Ulaşılmaz mekanlara ulaşmak var. Birlikte yaşamak var. Biliyorsunuz ki yöneticisi Jüpiter, diğeri Neptün. Yabancılar var. Yabancılık var. Aynı zamanda uzay, bilinmezlik, boşluk var. Yani sezgiler var. İçe kapanık enerjiler var. Yani gördüğünüz gibi balık burcunda yok arkadaşlar. O kadar bir nevi basit gözüküp bir o kadar da karmaşık çünkü değişkenlik var. Bir defa balık burcu oldukça değişken bir burç. Suyun değişkeni, o suyun akışkanlığı var. Bir yerden bir yere akma var. Peki Funda sen bunları söyledin. Bize ne anlatmak istedin? Şimdi bunlar kulağınızda bulunsun. Bir de ben dünya astrolojisinde size balık ne anlatıyor, balık temaları ne anlatıyor bir de onunla ilgili bilgi vereyim. Sonra yavaş yavaş konuyu daraltalım. Şimdi dünya astrolojisi açısından baktığımız zaman balık burcu bize aslında kimleri anlatıyor? Bakın uçları anlatıyor. Baktığımız zaman casusları anlatıyor, istihbaratı anlatıyor. Casus ve istihbarat. Evsizleri anlatıyor, bohemleri anlatıyor. Şifacıları anlatıyor, aynı zamanda itfaiyecileri, can kurtaranları anlatıyor. Yelkencileri anlatıyor, denizcileri anlatıyor, dalgıçları anlatıyor. Bakın deniz yaşamını anlatıyor aslında baktığımız zaman.
ve uzayı. Deniz de sonsuzluktur, uzay da bir sonsuzluktur. Komün halinde yaşamı anlatıyor. Homojen her türlü kavramı anlatıyor. Likitleri, ilaçları anlatıyor. Mekan olarak baktığımızda ise yine uzayı, gizli kapaklı yerleri, denizleri anlatıyor. Hastalık olarak baktığımızda ise ayaklar ve koma, şeker ile ilgili, komaya girmek, şeker hastalıkları ile ilgili konuları, yani bitkisel hayatı da anlatıyor. Çünkü inziva dediğimiz şey aslında bir nevi bizim istirahat ettiğimiz kapalı alanlar olduğu için 12. ev ki tesadüfü ve asaleti olduğu yer, otomatik olarak da rahat ettiği ev, otomatik olarak da bize bitkisel hayatı da anlatır. Şimdi 28 Şubat saat 03.44'te 9 derece 40 dakikada gerçekleşecek bu yeni ay. Bakın, Ankara'ya göre açtığımızda 0 derece Oğlak Burcu ile yükseleni başlar. Bu da ne oluyor biliyor musunuz? Bakın, sabit burçla açılıyor. Sabit bir burç, Oğlak Burcu ve yöneticisi Satürn'e bu yeni ayın bir kavuşumu var. Şimdi bu cepte, birazdan döneceğim. Ama İstanbul haritasına göre açtığımız zaman, ben İstanbul'da yaşıyorum, bana etkisi İstanbul'da nasıl olacak diye baktığım zaman otomatik olarak görüyorum ki Yay burcunun son derecelerinde açılıyor. Otomatik olarak yöneticisi Jüpiter oluyor ve yeni ayla kare açı yapmış oluyor. Şimdi iki yorum değişir mi Funda derseniz, evet değişebilir ama bu yeni ayda bütün gezegen geçişleri birbiriyle girişken olduğu için siz genel etkiyi bakmak için Ankara haritasına bakıyorsunuz. Özele indirmek istiyorsanız, o bulunduğunuz ilin etkilerinde almak istiyorsanız bir de ona bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi biz burada genel etkiyi Ankara haritasına göre konuşalım isterseniz. Gelin şimdi. 0 dereceyle açıldı. Oğlak burcuyla. Oğlak somut bir burç. Parayla ilgili burç. Daha kapalı alanlar, daha toprak odaklı, daha yaptığı işin sorumluluğunu bilen bir burç. Toprak elementi olduğu için toprak, topraktan gelecekler, toprağa verilen değeri anlatıyor. Paranın yatırıma dönmesini anlatıyor Oğlak Burcu. Ve bunun yöneticisine baktığımız zaman, yöneticisi nerede dediğimiz zaman 3. evde. Yani otomatik olarak bu yatırımın aslında iletişim kanallarına, aktarım prensibine, yollara, eğitim sistemine aktarılmasını anlatıyor olabilir. Çünkü oraya geldiğiniz zaman yönetici otomatik olarak o evin konularını oraya getiriyor. Hangi ülkenin temel motivasyonlarının aslında eğitim sistemine, iletişim konularına ekstradan önem göstermesi, burada sistem kurması gerektiğini anlatıyor. Ve Kuzey Ay düğümünde burada olması, gittiğin yolun bu olması ve bunu doğru hesaplarla yapılması gerektiğini, Neptün ve Merkür'le de bunu yazıya, çiziye dökülmesini ve bunların sistemleştirilmesini, kanunlaştırılmasını anlatıyor. Aslında burada yeni kanunların çıkabileceğini ve eğitim alanında, iletişim alanında bazı yeni mevzuatların gündem olabileceğini bize anlatabilir. Şeyin derecesine baktığımız zaman 9 derece 40 dakika yeni ayın derecesinde. Şimdi 9 derece 40 dakika 1. dekanda yer alır. 1. dekanın baktığımız zaman Satürn'e karşılık gelir. Yani bu enerji yine sistem kurma ile ilgili, sorumluluk alma ile ilgili, yapı ile ilgili başlangıçların yapılacağını yine bize gösteriyor. 3-9 aslı karşılıklı çalışacağı için her şeyin bir de karşısı vardır, simetrisi vardır. Yine burada bize kanunlar, eğitim sistemi, yurt dışı bağlantıları gibi konuları, buralarla ilgili somut, kalıcı konuları gündeme getiriyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. İlk 10 derece içsel çalışır. Yani ilk 10 derece olduğu için ve 9.40'da olduğu için bu konuların artık içsel anlamda çözülmesi gerektiğini, bu yapılaşma sistemin artık 2. dekana geçilmesini gerekliliğini, yani bunu sosyal bir şekilde sosyal alana taşınması gerektiğini anlatıyor. Şimdi ben merak ettim. Bu 9 derece 40 dakika Sabian sembolünde neye denk gelir dedim. Çünkü genelde Sabian sembolleri
bu dekanlarla çok örtüşüyor. Evet, bazen biz anlayamıyoruz. O kadar güzel bir sistem ki, ilahi sistem ki bu astroloji sistemi. Bize bir şey anlatıyor. Biz insanoğlu bazen anlayamıyoruz. Hemen açtım. Dedim ki bu 9 derece Sabian sembolü neye dengeliyor? An waiter in the clothes diyor. Hemen açtım. Ha dedim ki doğru tercüme edeyim. Biliyorsunuz ki hani İngilizcem var ama hani size yine translator'dan açtım. Diyor ki burada bir havacı yeni gizleyen bulutların arasında uçarak yolculuğunu sürdürür. Gözlem aşkının bilincine yönelik keşifler, algıda atılımlar sunar. Bulunduğumuz fiziksel konumun algı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bir tepeye tırmansak, hatta uzak bir adayı ziyaret etsek ve yoğun hayatlarımızı uzaktan düşünsek her şeyi farklı gördük. Havacının bakış açısı dünyaya dönen astronotların da tanık olduğu gibi bilinçte bir ilerleme sunuyor diyor bize. Yani aslında bize çok güzel bir mesajı var bunun. Şimdi bu konu aslında özdeştiriyor. Şimdi bir havacı dediğin zaman zaten balık neyi temsil ediyor? Uzayı temsil ediyor, değil mi? Bir havacı, yani buna astronot desek, gidiyor sezgileriyle bir şeyleri, bilinmemezlikleri anlamlandırıp bunları bize aktarıyor diyor aslında. Burada tabii bir önceki dekanı anlamamız, daha sonrasında bir sonrakini anlamamız gerekiyor. Burada birazcık daha yukarıya çıkmamız, yani ilahiye doğru çıkışı anlatıyor. Sezgilerinin zirvesine gelip bir şeyleri anlamlandırıp tamamlayıp bunu sosyal tarafa aktarmayı da anlatıyor. Bakın yine örtüştü. Şimdi bu temaları anladık. Hepsini birleştirdik. Gelelim balığın yöneticisi olan Jüpiter İkizler Burcu'nda kare yapıyor bu yeni aya. Bu ne demek oluyor? Şimdi Jüpiter dediğimiz şey bizim yazılı olmayan kanunlarımız, örf anelerimiz, bir şeyi büyütmek, şansımız, talihimiz, derin bilgi. İkizler dediğimiz zaman, yani Jüpiter ikizler kılığında bize kendini gösteriyor. Otomatik olarak ne olmuş oluyor? Yüzeysel bilgi. Bilgiyi büyütmeden direkt çıkartmak. Daha düşündüğünü ağzına vermek ve konuşmak. Onu yazıya dökmek. Bir şekilde burada bize duygularla konuşma dilimizin çatışmasını anlatıyor. Sen bir şeyleri sezdin, dillendirmiyorsun. Sana diyor ki bunu dillendirmek için emek sarf et orada diyor belki de. Ya da bir şeyleri fazla büyütüyorsun, çok konuşuyorsun, birazcık daha iç sesini dinle diyor bu yeni ay bize. Yapacağın işlerde diyor, mesela ticari kavramlarda, ticaretle ilgili konularda çok fazla hayal kuruyorsun, çok fazla büyütüyorsun, büyük iş adamı olacağım, bu olacağım. Biraz ayakların yere bassın diyor belki de. Bunun çatışmasını yaşatıyor size. Ya da size diyor ki inançlarını biraz kararsız, inançlar konusunda biraz kararsız davranıyorsun diyor olabilir. Birazcık daha gerçekçi hayaller kurup inançlarının doğrultusunda git. Herkesin inancını öğrenmeye çalışıyorsun ama sen kendi inancını birazcık daha geri plana atıyorsun diyor belki de. Bakın aynı zamanda balıkta bir stelyum var ve gitmemiz gereken yönün de kuzey ay düğümü olduğunu düşünürsek akışta kal diyor. Didik 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 her şeyi irdeleme diyor. Sen bunları zaten biliyorsun. Bir dur, bir sakin ol. Her şeyi kontrol altına alamazsın. Biraz akışında yaşa ki akışında yaşadığın zaman zaten otomatik olarak Satürn sistemi orada kuracaksın. Merkür orada, zaten sen bununla ilgili söylemler bulacaksın, kalıcı şeyler yazacaksın. Neptün burada, bunun hesabını yapacaksın ki balığın diğer yöneticisi, modern yöneticisi ve aynı zamanda Jüpiter karşılıklı ağırlamada olduğu için onu da balıktaymış gibi düşündüğümüz zaman sen buradaki kısmetini, şansını, bereketini zaten göreceksin. Sezgilerin zaten sana bunu anlamlandıracak. Sen yalnızca akışta kalmayı dene. Sen ilahinin olduğu kanalı, o yolu izlemeyi kendine düstur edin ki doğruyu gör sana diyor aslında bu yeni ay. Ve bu başlatma enerjisi, birazdan söyleyeceğim, hangi burçtaysanız ona göre akışta sizin için ilerleyecek. Siz müdahale ederseniz, hani diyorsunuz ya ki
işlerim akışında gitmiyor, bir şeyler bana engel oluyor. Aslında o bir şeyler size engel olmuyor. Engel olan siz kendinizsiniz. Çünkü aslında akışa bırakmıyorsunuz. Siz akışa bıraktığınızı düşünüyor olabilir misiniz bu süreç içerisinde? Şimdi burada şöyle bir durum var. Balığın temalarında bize diyor ya uzay, yani büyük resim. Büyük resime, o büyük resmin gerçekten içinde mi kalmak istiyorsunuz? Yoksa dışından müdahale edip büyük resmi değiştirmeyi mi çalışıyorsunuz? Ya bir partisi olarak içinde, akışında yaşarsınız ya da dış kısımda kalıp büyük resimde oynama yapmaya çalışırsınız. İşte oynama yaparsanız da Başak tarafında kalacaksınız. İnce ince eleyeceksiniz. İşte bunun size bir yararı olmadığını, o yüzden sizin akışta kalıp da bu Yaradan'ın size çizmiş olduğu yoldan belki görünmez, belki bilinmez, belki birazcık daha kaoslu olabilir. Ama bu yolu yürümeniz sizin daha hayrınıza olduğunu, zaten Kuzey Ay'ın burada olması size bunu anlatıyor. Zamana yay diyor. Satürn burada size zamana yay bu konuyu diyor. Bakın Neptün bilinmez, evet korku veriyor. Evet bilinmezlik biraz sıkıntılı olabilir ama her bilinmezliğin altında doğru yapılmış matematikle, doğru kurulmuş sistemle, doğru söylemlerle, doğru kanunlarla veya doğru öf anellerin vermiş olduğu yolla ilerleme kaydedebilirsiniz diyor bu yeni ay size sevgili arkadaşlar. Otomatik olarak da biz burada kendimize çizeceğimiz yolu burçlarımız, yükselenlerimize göre zaten birazdan size söyleyeceğim. Şimdi her yeni ay bir başlangıç demektir. Bir döngünün sonu demektir. Yeni bir döngünün de başlangıcı demektir. Bununla beraber biz bir dönemi kapatmış oluyoruz ve yeni bir dönem açmış oluyoruz. Hayatınızdaki başlangıçların daha sağlam olması için bilinçaltınızdaki konuların daha incelenmiş, daha sık dokunmuş bir şekilde günlük hayata geçmesini anlatıyor bize buradaki balıkla başlayacak olan balık burcu ile başlayacak olan yeni aydaki başlangıçlarımız. Şimdi genel anlamda herhalde anlamışızdır diye düşünüyorum. Neymiş şimdi? Balık burcu Ankara'ya göre baktığımızda Oğlak 0 derece, yani başlangıç enerjisi. Bu yeni ay ile beraber yeni başlangıçların daha somut, daha kalıcı, daha iş odaklı olacağını, bunu iletişim konularında, eğitim konularında, yurt dışı konularda, komşularımızla ilgili konularda yapabileceğimizi bize gösteriyor. Aynı zamanda bunun dispozitörü olan Jüpiter ile İkizler Burcu'nda burada söylemlerimizi fazla büyütmememiz, inançlarımızı direkt aktarmamız ve bununla ilgili çatışmalar yaşamamız, sezgilerimizle hareket ettiğimiz zaman bunu dillendirdiğimiz zaman ki kendi içsel ve dışsal çatışmalarımızı anlatıyor olabilir. Yine bu Balık burcunun Mars ile bir akışkan açısı var. Emek, efor sarf ettiğimiz konularda yeni başlangıçlar için harekete geçmek istediğimiz zaman içsel hareket edeceğimizi, daha yine duygularla hareket edeceğimizi anlatıyor. Yine diğer dispozitöre baktığımız zaman zaten bir stelyumun içerisinde Neptün'ün olduğunu gördük, modern yöneticisinin. Neptün'le bizde yine bilinmezlikleri, sırları, gizlemleri bu dönem içerisinde açığa çıkacağını, bizim sakladığımız, gizlediğimiz konuların ise bize önümüze çıkacağını, bize yol göstereceğini, yeni başlangıçlar için yol göstereceğini, artık konularla ilgili çözüm süreçlerini nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili bize yeni yollar sunabileceğini, çünkü Merkür var, bize yolları anlatıyor, ayrımları anlatıyor, aktarmayı anlatıyor, başka bir etaba geçmeyi belki de anlatıyor. Sonuç olarak bu yeni ay ile beraber güzel manevi açıdan akışta kalırsak bize güzel başlangıçların yapacağımızı, belki o bilinmezliğin arkasına geçip de bilinmek istiyoruz ya, belki bu yeni ay ile beraber yapacağımız başlangıçlar, hayatımızın o hangi alanını bilmiyor isek o alanı ile ilgili yeni başlangıçlar yapacağımızı anlatıyor olabilir bize. Jüpiter'in de burada güzel kısmetli enerjiyi, talih, istek, kısmetli kısmı bize bolluğuyla, bereketiyle bir takım şeylerin bize yerine getireceğini anlatacak olabilir bu süreç içerisinde. Gayet olumlu, verimli, güzel bir
yeni ay geçirmeyi umut ediyorum. Etkisi bir sonraki yeni aya kadar bir sonraki dolunaya kadar devam edecek için yaklaşık bir 14 gün sürecek etkisi. Bir sonraki dolunay zaten tutulma olacak. Otomatik olarak da orada duygular, zaten bu maneviyat vardı balıkla, yeni başlayacaklar. Bunu başka bir etaba, tutulmaya taşıyacak. Otomatik olarak da orada bu gelişmelerin görünen güneşle beraber görünen kısmın, görünen yüzün bir sonrakinde yine içsel çalışıyor, farkındaysanız bu yeni ay ile beraber. Dolunay ile beraber belki de bunun nerelerinin göründüğü, nerelerinin açığa çıkacağını biz gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Bu önümüzdeki dolunayla beraber. Gerçekten bizi neler beklediğiyle ilgili içsel çalışan enerjimizin tutulum enerjisiyle beraber nereye evrileceğini çok net bir şekilde gözlemleyeceğiz diyorum. Şimdi gelelim burçlara tek tek. Lütfen ve lütfen, daha önce söylemiştim, yükseleninize göre takip edelim. Yükseleninizi bilmiyor iseniz güneş burcunuza göre de dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada diyeceksiniz ki İstanbul'a göre nasıldı? İstanbul'a göre ise İstanbul'da açtığımız zaman otomatik olarak her şey kayacağı için onu da herkes İstanbul'da yaşamadığı için gene Ankara etkileriyle konuyu anlatmayı tercih ettim. Evet, gelelim koçlar ve yükselen koçlar. Sizin bu yeni ay 12. evinizde denk geliyor. Şimdi 12. ev dediğimiz zaman zaten balığın içerisinde bir içe çekilme var. 12. evde de içe çekilme var. Otomatik olarak siz birazcık daha kendinizi dinleyeceğiniz, daha inzivada yaşayacağınız, daha manevi tarafınızı çalıştıracağınız, daha gizlide kalacağınız bir süreç yaşayacaksınız. Hani görünmek isterken aslında görünmemeyi tercih edeceksiniz. Ve belki de bu süreç içerisinde arkanızdaki düşmanları henüz keşfedemediyseniz, sizin kuyunuzu kazan insanları hala hazırda göremediyseniz, bu süreç içerisinde onlarla ilgili konuları bir önünüze geldiğini göreceksiniz. Size bu alanda yani hangi konularda başlangıç yapacaksınız dersem, ben de düşmanlarınızı teker teker keşfedeceksiniz bu süreç içerisinde. Ayrıca bir şeyleri sistem haline getirmek isterseniz, kalıcı bir şeyler yapmak isterseniz, bakın yurt dışına taşınmayı düşünüyorsanız, hiç bilinmez topraklara gitmek istiyorsanız, burada bir yeni yaşantı kurmak istiyorsanız, sizin için bu yeni ay o ruhunuzdaki o isteklerinizi belki de gerçekliğe döndürecek diyebilirim. Yeni atılımları ne zaman veya ne konuda ne zaman yapmanız? 3 gün sonra yapmanız, 2,5-3 gün sonra yapmanız ve hangi alanda yapmanız gerekiyor derse, yurt dışı konularla ilgili özellikle hiç bilmediğiniz alanlarda yapmanızı ve şifa çalışmalarıyla ilgili herhangi bir eğitim almadıysanız bu konularla ilgili eğitimi almanızı tavsiye ederim sevgili koç burçları ve yükselen koç burçları, sizin için bu yeni ayla beraber. Sevgili boğa burçları ve yükselen boğa burçları, sizin için sizin 11. evinize denk gelecek. Yani arkadaşlıklar, arkadaş konuları, sosyal çevreler, talih, kısmet konularında yeni başlangıçlar yapma olasılığınız çok kuvvetli. Yeni arkadaşlar keşfetmek, yeni arkadaşlıklar başlatmak istiyorsanız, yeni arkadaşlar keşfetmek istiyorsanız, yeni gruplar keşfetmek istiyorsanız, yeni hayatları deneyimlemek isterseniz, işte bu yeni ay size diyor ki yeni olan, sana iyi gelecek olan, sana kısmet verecek olan ilişkileri, arkadaşlık ilişkilerine bu yeni ay ile beraber çekilebilirsin. İçsel olarak düşündüğün veya sezgilerinde yarattığın o dünya, arkadaş çevresi senin önüne geliyor. Sen bunu göreceksin. Senin odağında zaten arkadaşların, arkadaşlıkların veya içinde dahil olduğun, bulunduğun sosyal gruplar olacak diyor sevgili boğa burçları ve yükselen boğa burçları. Sevgili ikizler burçları ve yükselen ikizler burçları, sizin için kariyer, statü çok önemli. Kolektifte bekar olanlar varsa evlilik yolunda bir adım atabilirler. Kolektifte anne olmayı düşünenler, baba olmayı düşünenler belki bu süreç içerisinde sevindirici haberler alacak olabilirler. Ayrıca bir şekilde terfi bekliyorsanız veya doktora ya da
bir şekilde bir yerde bir eğitim alıyorsanız ve isminizin önüne veya mesleğinizin önüne doçent, doktor gibi yani bir title da eklenecek diyebilirim bu süreç içerisinde. Terfi sizin için fazlasıyla görünür olacak diyebilirim bu süreç içerisinde. Daha içsel düşündüğünüz şeylerin daha dışsal bir şekilde gözükeceğini, bu yeni ay ile beraber daha görünür olacağını, siz akışta kaldıkça kısmetinde sizinle beraber olacağını mevki konusunda görebilirsiniz sevgili ikizler burçları ve yükselen ikizler burçları. Sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeç burçları, sizin için yurt dışı konuları çok aktif. Eğitim alıyorsunuz ve bir türlü zamanı gelmedi ve o eğitimde uzmanlaşamıyorsanız artık size diyor ki uzmanlaşacaksın diyor. Bu yeni ay ile beraber uzmanlaşmak için elinizden ne geliyor ise onlar için emek vereceksiniz diyebilirim. Aynı zamanda yurt dışında arkadaşlarınız varsa veya yurt dışı ile bir bağlantı geliştirmek istiyorsanız, oralarla bir yol yapmak istiyorsanız kendinize, bu süreç içerisinde o konularla ilgili yol yapmanız da söz konusu diyebilirim. Bu sanal dünyada da yol yapabilirsiniz, yabancı insanlarla konuşabilirsiniz. İsterseniz de buralara gezmeye de gidebilirsiniz bu süreç içerisinde diyebilirim sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeç burçları. Evet, geldik Aslan burçlarına ve yükselen aslan burçlarına. Sizin için eşin ya da ortağın parası çok önemli. Belki muhasebecisiniz, belki bir yatırım uzmanısınız, başkalarının parasını yönetiyorsunuz. Artık eşinizin, dostunuzun ya da yeni bir işe başladınız, başkalarının parasını yönetmeyle ilgili. İşte bu yeni ay birilerinin parasını yönetmeyle ilgili size yeni başlangıçlar yaptıracak olabilir. Ya da vergiye çok fazla, haddinden fazla vergi ödüyorsunuz veya vergi yeni iş dallarına girdiniz ve yeni ödeme planları çıktı, yeni vergi planları çıktı. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlar, revize etmeler söz konusu olabilir. Miraslı konularla ilgili yeni gündemler oluşabilir. Bunlarla ilgili atraksiyon almanız gerekebilir. Ya da siz birazcık daha gizemli konularda eğitim almayı düşünüyorsanız, buralarla ilgili yeni bakış açıları geliştirmek istiyorsanız, bu konular sizde yol açılacak diyebilirim bu yeni ay ile beraber sevgili aslan burçları ve yükselen aslan burçları. Evet sevgili Başak burçları, yükselen Başak burçları, bu yeni ay ile beraber size ikili ilişkilerde güzellikler söz konusu. Yalnız burada şunu hatırlatmak isterim. Venüs burcunun Venüs'ün S'e girmesiyle beraber, Mars çıktı biliyorsunuz, Venüs S konumuna geçti, yani durağan konumuna geçti. Burada biraz hani ilişkiler, hani ikili ilişkiler konusunda biraz sallantıda olabilirsiniz. Eşle ilgili tartışmalar gün yüzüne çıkabilir. Hani yeni başlangıçlar, belki daha önceden pürüzsüz giden hayatınız artık biraz inişli çıkışlı olabilir. Veya size bir şey gelmiş olup da hiç konuşmak istemeyebilirsiniz. Burada biraz sancılar söz konusu olabilir sevgili Başak burçları ve yükselen Başak burçları. Aslında normalde ilişkilerle ilgili güzel başlangıçlar beklenirken hani Venüs'ün duran pozisyona geçmesi biraz bana burada düşündürücü oldu. Ama genel etki olarak düşündüğümüz zaman Venüs'ün esini görmeyelim. Normalde ilişkiler konusunda size gerçekten yaratıcı, güzel, sevdiğiniz insanı bulabileceğiniz ya da evliyseniz eşinizle güzel zamanlar geçireceğiniz bir dönemi ifade etmekte. Yeni başlangıçları bu konularda yapmanızı gökyüzü size haber vermekte aslında. Siz de yeni başlangıçları ilişkiler konusunda yapabilirsiniz diyebilirim. Ama bu arada hani bunu nasıl çalıştırırım, ben illa ilişki için çalıştırmak istemiyorum diyorsanız da yeni danışmanlıklar verebilirsiniz ve yeni danışmanlıklar alabilirsiniz diyebilirim sevgili Başak burçları ve yükselen Başak burçları. Sevgili terazi burçları ve yükselen terazi burçları. Bakın sizin için bu hafta günlük rutinler çok önemli. Yani günlük rutinlerde yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız, belki günlük rutininizi de değiştirmek istiyorsunuz. Beslenme düzeninizi değiştirmek istiyorsunuz. İşinizde değişiklik yapmak istiyorsunuz. İş yerinizi biraz değiştirmek istiyorsunuz. İş yerindeki arkadaşlarınızdaki bazılarını elemek istiyorsunuz veya yeni arkadaşlıklar edinmek istiyorsunuz iş yerinde. Evet, bu yeni ay size başlangıçları buralarda yapmanız gerektiğini söylüyor. Bir de evcil hayvan edinmek istiyorsanız, yeni bir evcil hayvanım olsun istiyorsanız bu süreç içerisinde yeni bir evcil hayvanınız da olabilir veya evcil hayvanınızla ilgili ona bir ev alma, ne bileyim ilaçları bittiyse ilaçlarını alma ile ilgili de yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Belki veterinerinizi değiştirebilirsiniz bu süreç içerisinde sevgili Başak burçları ve yükselen Başak burçları. Yalnız şu var, özellikle bitki konusunda da yeni bitkileri duyup deneyimleyebilirsiniz. Bunu günlük rutininize haline getirebilirsiniz diyebilirim sevgili Başak burçları yükselen
terazi burçları, yükselen terazi burçları sizin için. Evet. Gelelim akrep burçlarına. Sevgili akrep burçları ve yükselen akrep burçları, sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Size aşk var diyeceğim. Diyeceksiniz ki Funda hoppala. Venüs es konumunda. Doğru. Hadi esi görmeyelim. Size yeni sevgili, yeni aşklar gelebilir. Yeni flörtlere yelken açabilirsiniz. Ama ve lakin burada es durumunda olduğu için bir sezgilerinizi, bir iç sesinizi dinleyin. Atlamayın. Venüs S'ten çıktığı zaman retroda değerlendirin diyeceğim. Ama retroyu da bitirin. Yani bu süreç biraz uzun. Aşkı buldum derken aslında aşkı bulamamış olabilirsiniz. Üzgünüm. En iyisi siz çocuklarınızla, hobilerinizle ilgilenin bu süreç içerisinde. Biraz borsadaki yatırımlarınıza bakın. Birazcık daha kendinizle ilgili etkinliklere önem verin. Değerlerle ilgili konuları fazla didiklemeyin. Parayla ilgili konuları fazla didiklemeyin. İlişkileri fazla didiklemeyin. Başlangıç yapacaksınız. Burada bilinçli başlangıç yapın. Nelerin olup nelerin olmayacağını düşünerek hareket edin diyorum size burada. Evet. Sevgili yay burçları ve yükselen yay burçları, sizin 4. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Burada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Ev, yuva, hane konularında özellikle ve takıldım da bir anda. Ev, yuva, hane konularında gerçekten sizin için yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Mesela evinizle ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Evinizi bir yere taşımak istiyorsunuz. Yeni bir mal almak istiyorsunuz. Memlekete gitmek istiyorsanız bu zaman içerisinde yeni başlangıçlar yapmanız söz konusu. 20 yıldan beri, 10 yıldan beri aynı mobilyalara sahipsiniz. Mobilyalarınızı değiştirmek ya da mobilyalarınızın yüzeyini değiştirmek ya da bu evden çok sıkıldınız, yeni bir ev arayışına geçmek için bu süreç size destek atıyor. Yeni başlangıçlar yapmak için bu konularda gökyüzü size destek atıyor diyebilirim sevgili yay burçları ve yükselen yay burçları. Ayrıca aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili iyileşme sürecinin olacağı veya aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili bir takım şifa konularına veya doktora gitmeye çalışmalarında bulunabileceğiniz, buraya odağınızı yoğunlaştıracağınız, bu konularla ilgili başlangıçlar yapacağınız bir dönemde sizin için olabilir sevgili yay burçları ve yükselen yay burçları. Evet, sevgili oğlak burçları ve yükselen oğlak burçları, sizin 3. evinizde. Yani kardeşler konusu sizin aslında adım atmanız gereken konu. Kardeşinizle konuşmuyorsunuz. Uzun süreden beri küssünüz veya rüyalarınızda hep kardeşinizi görüyorsunuz ve bir şekilde onunla konuşmak istiyorsunuz, barışmak istiyorsunuz ve bir yol çizmek istiyorsanız bu yeni ay, bu balık yeni ayı ile beraber artık bu konularda bir harekete geçme enerjisi söz konusu diyebilirim sizin için. Bu alanlarda kardeşle ilgili konularda harekete geçmeniz söz konusu. Sevgili oğlak burçları ve yükselen oğlak burcu, İletişimle ilgili krizler yaşıyorsanız, iletişiminizle ilgili bazı problemler varsa, bir takım yollara çıkmak istiyorsanız, araç korkunuz varsa ve yola çıkamıyorsanız, bir şeyleri aktarırken bir yerlerde tıkanıp kalıyorsanız, bu süreç içerisinde size diyor ki konuşmanızı belki geliştirmek için bir diksiyon eğitimi alabilirsiniz. Ya da araba korkusu varsa fobilerinizle savaşabilmek için belki bir fobinizi olumlu tarafa kaydıracak bir destek alabilirsiniz diyor bu süreç içerisinde sevgili oğlak burçları ve yükselen oğlak burçları. Sevgili kova burçları ve yükselen kova burçları, sizin için para çok kıymetli. Para diyeceğiniz bir dönem. Parayla ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ya da
zevkleriniz, hazlarınız konusunda başkalarına belki de çok zarar veriyorsunuz. Fazla düşüyorsunuz. Belki fazla arkadaş düşkünüsünüz ve arkadaşlarınızı belki fazla boğuyorsunuz. Topluluklar içerisinde belki de hep siz söz sahibi olmak istiyorsunuz ve insanları oldukça fazla baskı altına alıyor olabilirsiniz. Bu yeni ay ile beraber biraz kendinizi törpülemeniz, birazcık daha geri planda kalmanız, birazcık daha kendinizi baskıcı zihniyetten geri plana atmanız gerektiğini size ifade ediyor olabilir bu yeni ay. Birazcık daha kendinize dönük, daha fanatik olmadan, daha kendi çerçevenizde kalıp aslında birazcık da kişisel gelişim eğitimleri alarak kendinizi geliştirmeniz gerektiğini ifade eden bir yeni ay sizi beklemekte sevgili kova burçları ve yükselen kova burçları. Geldik başrol oyuncusuna, balık burçlarına. Balık burçları sizin yeni ay 1. evinizde. Yani aslında aktör sizsiniz, aktris sizsiniz bu yeni ayda. Sizin borunuzun ötmesi gerekir tabiri caizse. Temel motivasyonlarınız her neyse, neden keyif alıyor iseniz, kendinizde size zevk verecek hangi özellik bulmak istiyorsanız işte onlara doğru kendinizi kanalize edebilirsiniz. Özellikle ilişkiler sizin için ön planda olabilir. İlişki odaklı yaşamak isteyebilirsiniz. Sezgisel, sanatsal konulara çekilebilirsiniz. Sanatla ilgili faaliyetlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Bazı sanatsal çalışmalar içerisine girip ruhunuzu dinginleyebilirsiniz. Aynı zamanda İkili ilişkilerde de sanatsal temalar içerisinde bulunmak isteyebilirsiniz. Bir tiyatro oyununu oynamak isteyebilirsiniz veya bu bir tiyatro oyunun içinde bulunmak isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili kişisel bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Saçınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Kaşınızı, gözünüzü estetikle değiştirmek isteyebilirsiniz. Daha manevi tarafa gidip belki de daha farklı bir giyim tarzını benimseyebilirsiniz. Dini inançlarınızdaki farklılıklar veya dinle ilgilenebilirsiniz. Aşırı derecede fanatikseniz belki fanatizmi dinleyebilirsiniz. Daha fanatik olabilirsiniz. Tamamıyla siz ne istiyorsanız, temel motivasyonlarınız daha önce neyse yeni temel motivasyonlarına belki yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlarınızı sizin o anki ruh dünyanızda hangi konularda başlangıç yapmak istiyorsanız ona göre yönelebileceğiniz bir yeni ay sizi beklemekte sevgili balık burçları, yükselen balık burçları. Evet, bu balık yeni ayında yani 28 Şubat saat 3.44'te 9.40'da derecede gerçekleşecek balık yeni ayı ile ilgili ilk önce bir genel konuştuk. Daha sonra da burç burç yorum getirmeye çalıştım. Umarım ki beğenmişsinizdir. Sizde bu etkiler nasıl oldu? Duygu ve düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Gökyüzü rehberiniz olsun. Benle kalın, akışta kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.